Honda 120 cc klasmanında birazcık daha komuterleriyle yürüyordu son zamandır. Naked klasmanında birazcık açığı ve eksiği vardı. Bunu giderdi. Böyle çok güzel, çok şekilli, herkesin kalbini yakan bir alet yarattı. İzliyoruz. A1 ehliyet yasalarına tabi 13 beygirlik 120 cc ve su soğutmalı bir motoru var. Baktığınız zaman Duke 125 ve MT 125 ailesinden birazcık daha güçsüz. Çok mu güçsüz? Hayır. Ama bu aradaki farkı, 2 beygirlik bu farkı birazcık hissedebiliyorsun. Özellikle 90 sonrası hızlanmalarda. Onun dışında çok bir problem yok. Honda her zaman motorun beygirinden birazcık kısar bir şeyler yapar ama çok uzun ömürlü ve sağlıklı çalışan motorlar yapar. Bunun da o mentaliteyle, o kafa yapısıyla yapıldığını, üretildiğini ben düşünüyorum. Mühendisliğin de böyle yapıldığını düşünüyorum. Ben biraz daha titreşimsiz bir motor beklerdim ama özellikle 100'den sonra şu elciklerde birazcık bu titreşimi hissediyorsunuz. Ha tabii bu benim Honda olduğu için, marka Honda, motor böyle güzel şekilli falan derken benim beklentilerim biraz fazla yüksek. Bu beklentiler fazla yüksek olduğu için şuradan gelen en ufak bir titreşim bile beni üzüyor. Başka bir marka olsaydı beni bu kadar çok üzmezdi yani bu titreşim. Yaşanamayacak bir şey mi? Yaşanamayacak bir şey değil. Çok aşırı da bir titreşim durumu da yok, normal tek silindir. Bunun huyu şeyi böyle deyip geçiyoruz. Yakıt tüketimi yönünden oldukça iyi. 80-90 arası gidildiğinde 2 litre yakıyor. Bildiğin 2 litre. Anlıkta da 2 yazıyor, ortalamada da 2 yazıyor. Ben bu şekilde uzun yolda böyle devam ettim sürekli. 80-90 arası hiç zorlamadım. 6. vitesinde sayesinde bayağı az yaktım. 90-100 arasında gittiğinizde de 2 litre ile 2,5 litre arası yakıyor. Yine bence çok iyi, çok az bir tüketim. Biraz artık yapıştırmaya, hızlı gitmeye başladığınız zaman, ara hızlanmalarınızda etkili, güçlü, gazı aça yapmaya başladığınız zaman da yakıt 3 litre, 3,1 litre falan oluyor. Daha fazla ben çıkartamadım. Çıkartabilir misiniz? Belki. Top speed olarak da 142 km hızı gördüm. 142. Birazcık böyle fazla bir hız 120 cc için. Ha tabii bu 142 böyle şak diye mi görüyor? Hayır. 130'dan sonra her şeyin mükemmel bir şekilde olması lazım. Yani yokuş aşağı olacak, rüzgar olmayacak. Her şey mükemmel bir şekilde ilerleyecek ki bu 142 kilometrelik hızı görebilirsiniz. Neo retro bir tasarım anlayışına sahip. Baktığınız zaman bu yeni moda oldu. Hem Scramble hem Husqvarna'dan gelen yeni modellerle falan insanlar bu işi hem klasik hem böyle yenilikçi tasarımları, çizgileri çok seviyorlar. Yuvarlak, oldukça güzel bir fara sahip. Hem iyi aydınlatıyor hem de buraya bir selektör tuşu koymuşlar. Buradan selektör attığınızda gündüz gece fark etmez. Çaktığınız adam sizi görüyor. Aynadan fark ediyorlar siz. Buradan selektör atıyorsunuz, o yol açılıyor. Ve bayağı bir saygı da görüyor. Tabi bu görülme olayında buradaki Amerikan sinyallerin de etkisi var. Şöyle açalım, o da gözüksün. Gerçekten önden baktığınızda çok güzel, çok kaliteli bir tasarıma sahip. Parça ve işçilik kalitesinde çok üst düzey olduğunu burada net bir şekilde görebiliyoruz. Anahtarı çevirdiğimizde bizi tamamen dijital bir göstergeyle karşılıyor ve tasarımı MT9'un yeni kadranına çok benziyor. Her şeyi buraya koymuşlar. Vites göstergesi var. Yan ayaklık açık kapalı, bunu gösteriyor. Kilometre sayacı var. Anlık yakıt göstergesi var. Trip 1, Trip 2 her şey var. Saat göstergemiz var. Benzin göstergemiz var. Devir göstergemiz var. Tabii bir de hızımızı gösteren tabii ki bir gösterge de var. Yani olabilen bütün ihtiyacın olan her şey burada mevcut ve her şey de oldukça düzgün şekilde gözüküyor. Özellikle benzin göstergesinin tutarlılığına bayıldım. Her şey mükemmel, düzgün bir şekilde ilerliyor.
Depodaki çıkıntılar sayesinde motor oldukça kaslı duruyor. Bir de bunun rengini ve parçasını da çok güzel seçmişler. Aslında böyle baktığın zaman plastik ama metal gibi duruyor. Zaten böyle parka çekiyorsun, bir yere gidiyorsun. Nereye olduğu fark etmez. Anlayan anlamayan herkes şöyle bakıyor, bu neymiş falan bir diyor. Lastikler de zaten birazcık daha kalın. Görünümü pekiştirmek açısından bunu da güzel bir şekilde kullanmışlar. Bu enstrüman da güzel kullanılmış. Yani her şey 10 numara. Depo da çok rahat bir şekilde tutuluyor. Gayet güzel. Karşıdan görünüşü 10 numara. Yani baktığın zaman hata göremediğim motosikletlerden bir tanesi. Sele ne yazık ki birazcık sert. Yani 50 kilometre üstü yolculuklarda birazcık kıçınız ağrımaya başlıyor. Arçı olarak tecrübe etmiyorum ama onun için de çok farklı bir durum olduğunu ben sanmıyorum. İki sele de aynı sertlikte çünkü. Ama sele kaymıyor. Tutuş hissi çok güzel. Depoyu da rahat bir şekilde tutuyorsunuz. Dik bir şekilde oturuyorsunuz. Oldukça iyi. Gidon birazcık geniş. Yani fat bar var bile diyebiliriz aslında. Bunun tutuş hissi de yine hoş. Buna biraz alışmanız gerekiyor ama trafikte aralara girerken birazcık problem yaşayabilirsiniz. Onun dışında kullanımı çok kolay ve çok rahat. Tabii bunda ön tarafa koyulan müthiş şov amortisörlerinde büyük bir payı mevcut. Lafı açılmışken süspansiyonlardan da bahsedelim. Üstünde oldukça kaliteli, böyle ters ve süper gözüken bir süspansiyonlar var. Görünüşten ziyade işleyiş de çok iyi. Birazcık sert ama viraja girdin, gidiyorsun, çukur bir şey var. Girdi çıktı, hiç kendisini bozmuyor. Yine aynı şekilde çizgini bozmadan devam ediyorsun. Ben buna hasta oldum, hayran kaldım. Çünkü hızımı rahat bir şekilde koruyorum ve bu olay yeni başlayan birisi için de çok önemli. Çünkü adam hata yapabilir, bir şeyler yapabilir. Buralarda affedici, oldukça iyi tutan, iyi tepki veren bir süspansiyon olması çok önemli. Ayrıca ön taraf ne yapıyor, nereye gidiyor, ne olacak falan çok iyi bir şekilde hissedebiliyorum. Yani normalde 120 cc'lerde çok görmeye alışık olmadığımız kalitede, çok yüksek kalitede bir süspansiyon var burada. Ben bunu fazlasıyla beğendim. Viraj kabiliyeti çok iyi. Yani oradan oraya savurabilirsiniz. Hani şimdi keşke diyorsun ki bu şasi daha büyük bir motor hak ediyor. 120 cc tapa gaz böyle gidiyorsun, virajı hiç yavaşlamıyorsun. Yatırıyorsun, aynı şekilde devam. Oradan oraya savuruyorsun. Şehir içinde ve özellikle virajlı yollarda çok fazla keyifli. Dar virajlı yollarda acayip hızlı gidip yani sizden çok üst cc'deki insanları bile şaşırtabilirsiniz. Bu yönden çok güzel. Tabii bu başarı sadece ön süspansiyonlara ait değil. Şasi çok rigid. İşte arka süspansiyon çok kaliteli, o da çok güzel. Ve Dunlop'un Sport Max lastikleri var. Bunları da yine bu klasmanda özellikle bu kadar fiyatı düşürülmeye çalışılan bir motorda görmeye çok alışık değiliz. Gidip İRC takıp da yollayabilirlerdi fakat Dunlop Sport Max takmayı tercih etmişler. Bu lastikleri de ben oldukça çok beğendim. Islakta ne yazık ki birazcık kendisini belli ediyor yine. Onun için hani böyle daha uygun bir lastik lazım. Fakat kuru yollarda muazzam yürüyebilirsiniz. Yani motorun limitlerinden, yani gidişin limitlerinden çok daha üstte bir şasi, süspansiyon, lastik ve frene sahip. Frenler de oldukça iyi. ABS'ye sahip. Bu yeni başlayan birisi için bence çok elzem. Çok önemli bir şey. Basıyorsun. Nerede durmak istersen onu yapıyor. İlk sıkma hissi falan da çok güzel. Artık burada kayması lazım dediğin yerde ABS devreye giriyor. Dunlop lastiklerden dolayı da ABS'nin devreye girme limitleri birazcık daha yükselmiş. Hani İRC bir lastik olsaydı, çok kötü bir lastik olsaydı üstünde ABS biraz daha erken devreye girebilirdi. Yine frenin limitlerinde bu lastik kombosuyla beraber biraz daha yukarıya taşınmış. Oldukça beğendim diyebilirim. Bütün sürüş, hani her şeyi kombine bir hale soktuğun zaman her şey tek paket içine çok güzel bir şekilde harmanlanmış, çok güzel olmuş. Genel olarak çok beğendim. Sonuç olarak A1 sınıfında kullanılabilen, parça kalitesi güzel, güzel gözüken, işte kaliteli sürüş ekipmanlarına sahip, süspansiyon olsun, şasisi olsun, geri kalan freni her şey olsun. Böyle bir motor arıyorsanız CB125R sizin aradığınız alet olabilir. 20.100 lira bir fiyatı var. Malum geçtiğimiz günlerde bir zam geldi. Daha da gelecek gibi gözüküyor. O yüzden bu klasmanda bir şey arıyorsanız fazla uzağa gitmenize gerek yok gibi gözüküyor. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.